Merhaba arkadaşlar. R-Mark'tan da şekiller ve grafikler örneklerle gösterim bu videomuzun konusu. Ee, Varsayılan olarak R kodu tarafından üretilen şekiller ya da grafikler oluşturuldukları kod öbeğinden hemen sonra yerleştirilecek. Örneğin burada bir R kodu öbeğimiz var. Daha doğrusu satırımız var. E, Serpme grafiği çizilecek. Cars adındaki değişkenin ve bu neyi belirtiyor PC? Bu bizim şeklimizdeki tipi yani gösterirsek daha net olacak. Sonucumuzu üretelim. Biraz vakit alıyor. Tekrar üretmeyeceğim. Vakit aldığı için. Burada kare şeklinde bize göstermesi için PC 18 dedik. Bunun farklı versiyonlarını birazdan göreceğiz. Kod öbeği seçeneklerinde pick.cap kullanarak bir şekilde başlığı ne yapabilirsiniz? Sağlayabilirsiniz. Birazdan başlıkta vereceğiz. Belge çıktı formatı fig alt çizgi caption eşit 2 nokta üst üste true seçeneğini destekliyorsa, örneğin çıktı formatı HTML dokümanıysa, nitekim bizim çıktı formatımız HTML dokümanı burada görülüyor. R grafikleri şekil ortamlarına yerleştirilecek. PDF çıktısı durumunda ileride PDF çıktısını nasıl elde edeceğimizi de göreceğiz. Çünkü bizim için yani benim en azından en sık kullandığım çıktı PDF çıktısı. Benim için HTML'den daha fazla neyi tercih ediyorum? PDF'yi tercih ediyorum ama o noktaya geleceğiz yakında. PDF çıktısı durumunda bu rakamları değil, şekiller olacak. Şekiller otomatik olarak numaralandırılacaktır. Sonraki videolarımızda HTML'de otomatik numaralandırmaya denilecek ama bu oldukça ilerideki videolarımızda yer alacak. PDF belgeleri R-Markdown'dan oluşturulan LaTeX dosyaları aracılığıyla oluşturulur. LaTeX'e yeni başlayanlar için oldukça şaşırtıcı bir gerçek, şekillerin varsayılan olarak yüzer durumda olmasıdır. Neyi kastediyoruz burada? İlk sayfada bir kod öbeğinden bir çizim oluşturursunuz. Yani önceki bir sayfada ve çizimimiz ne olabilir? Diğer bir sayfaya kayabilir. Can sıkıcı ve dikkat dağıtıcı olsa bile şekiller sizden sürekli kaçıyormuş gibi görünürken umutsuzca doğru konumlandırmaya çalışmaktan kaçınmanızı öneriyoruz. İçerik tamamlandıktan sonra fig.pos kod öbeği seçeneği kullanaraktan, yani pozisyon ayarlama kod öbeği seçeneği kullanaraktan ince ayar yapmak mümkün. Fig.pos eşittir H şeklinde horizontal yani yatay anlamında ne yapabiliriz? Şeklimizi yerleştirebiliriz. Bir web sayfası var burada. Bu web sayfasını açıklamaya da koymayacağım. Buradan bakabilirsiniz. Burada pozisyonla ilişkin, latex pozisyonla ilişkili ipuçlarını görebilirsiniz. İleride bunu ders olarak yapmayı, yani örneklendirmeyi düşünüyorum. Aynı kod öbeğinden birden fazla grafiği şekli yan yana koyma olası. Örneğin out.bit seçeneğiyle ne yapabiliyorduk? Şeklin boyutunu ayarlayabiliyorduk. Bu seçenekle şunu kod olduğunu gösterir şekilde
ters tırnak işareti için alalım. Out.with seçeneğiyle birlikte fig.show eşittir tırnak içinde hold seçeneğini kullanabilirsiniz. Aşağıda her biri %50 genişliğe sahip iki grafiği bir önceki iki grafiği yan yana koyuyor. Çünkü ne yapıyoruz? Boyutlarını küçültüyoruz. Normal olması gereken boyuttan daha küçük bir şekilde getiriyoruz. Yani yarısı boyutuna indiriyoruz ve bu şekilde yan yana koyabiliyoruz. Burada bir arkod öbeğimiz var. Burada kenar boşluklarını ayarlıyoruz. Aslında HTML çıktısı aldığımızda bu kenar boşlukların çok da önemi olmuyor. Demin PC 18'de grafiğimizdeki serpme grafiğimizdeki plot komutu serpme grafiği çiziyordu. Aynı biraz önce çizmiş olduğumuz kar değişkenini bu defa farklı bir PC kullanarak oluşturacağız. Yine pressure, Türkçesi basınç değişkeninde yine PC 17 ile çizeceğiz. Görsel olarak daha rahat anlaşılacak. Burada need'e basmasaydık keşke. Zaten biz bu grafiğimizi oluşturmuştuk. Neyse basmış bulunduk artık. Sonucumuz çıktı. Bakın burada kare kareydi serpme grafiğimizde. PCH eşittir 18 olduğunda burada PC 19'da içi dolgulu noktalar şeklinde, PC 17 olduğunda da üçgenler şeklinde çizdi ve iki grafiği yan yana çizdi. Gördüğünüz üzere burada farkındaysanız echo eşittir false seçeneği olmadığı için bu grafikleri oluştururken kullandığımız kod satırları aynı zamanda çıktı metnimizin içinde yer almakta. R kodundan oluşturulmamış, devam edersek, R kodundan oluşturulmamış bir grafik eklemek istiyorsanız, görüntünün nitelikleri üzerinde size R'ın söz dilimini kullanarak ne yapabiliriz? Şekillendirebiliriz. Burada daha önce de görmüştük, daha önceki bir videomuzda görmüştük. İnternetten bir resmi metnimize nasıl yerleştirebileceğimizi yine benzer bir yol izleyeceğiz. Burada yalnız need iki nokta üst üste include graphics kullanacağız. Bu burada R kodları kullanarak nasıl grafiğimizi ya da şeklimizi koyacağımızı gösteriyoruz bu örnekte. Burada aynı bu şekilde yaparaktan opsiyonlar ne yapabiliyoruz? Ekleyebiliyoruz. Grafiğimizi ya da şeklimizi şekillendirecek. Örneğin burada şeklimizin genişliğini yani normaldeki boyutunun %20'si şeklinde metnimizde görünmesini istiyoruz. Bunu bu şekilde belirtebiliyoruz. Ve şeklimizin, metnimizin içinde orta noktada, sağda da yer alabilirdi, solda da yer alabilirdi. Biz orta noktada yer almasını istiyoruz. Ve şeklimize ne ekliyoruz? Başlık ekliyoruz. O da KKU logosu ya da KKÜ diyelim. KKÜ. Kırıkkale Üniversitesi logosu. Ve bunu internetten bu logonun adresini bulduk. Need iki nokta üst üste. Bu iki nokta üst üste, iki tane iki nokta üst üste başka bir paketin değil de Need'e ait paketteki include alt çizgi graphics nesini kullan, komutunu kullan anlamını taşıyor. Ve parantez içinde ne yazdık? Şu şekilde yazdık. Bu söz dizimini biz normalde metnimizin içinde kullanarak herhangi bir görüntüyü ne yapabiliyorduk?
ifade edebiliyorduk. Şuraya ne yapıyorduk? Başlığını yazıyorduk köşeli parantez içine. E, ve yuvarlak parantez içine de adresini yazıyorduk. Benzer mantık işliyor burada da. Başlığımızı seçenekleri ya da opsiyonların içine yazdıktan sonra ne yapabiliyoruz? Web sayfasından grafiğimizi yükleyebiliyoruz. Zaten biz bu kod satırlarını çalıştırmıştık. Tekrar çalıştırmıyoruz. Gördüğünüz üzere bakın burada Kırıkkale Üniversitesi'nin logosu. Tekrar çalıştırsaydık KKÜ logosu şeklinde çıkacaktı ama vakit aldığı için çok da vaktinizi almak istemediğim için e, bunu tekrar çalıştırmıyorum. Bu dersimiz burada bitmektedir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.